reel olarak da bir artış var mı? Bunları dinleyelim sizden. Buyurun. Evet, dediğiniz gibi en önemli sebep enflasyon. Yatırımcı artık çok iyi öğrendi ki gelişmekte olan piyasalarda da yatırımcıların bu konudaki bilinci ve tecrübeleri arttı. Yatırımlarını, tasarruflarını enflasyona karşı en iyi borsada hisse senetleriyle koruyabiliyorlar. Bu enflasyon etkisi tabii yadsınamaz. En önemli sebeplerden bir tanesi bu ama şunu düşünüyoruz. Yani literatürde davranışsal finans dediğimiz bir bölüm var. Pandemiyle beraber işte akabinde Rusya-Ukrayna savaşı ve işte İsrail-Filistin gerginliğiyle dünya arka arkaya böyle çok kötü zamanlar geçirdi. Ve biraz sanıyorum piyasalar artık iyimser olmak istiyor. Yani bu da davranışsal finansın bir boyutu. Yani uzun süre gayet karamsar gitti her şey. Arka arkaya kötü haberler geldi. Pandemiyle birlikte alışkanlıklarımız, davranış şeklimiz değişti. Arkadan gelen jeopolitik riskler bu karamsar havayı belki daha da ağırlaştırdı. Artık sanıyorum biraz soluklanmak istiyor. Çünkü bütün dünyada bu trend var. Tabii bu arada Avrupa Birliği ve Fed yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili de piyasalar çok iyimser düşünmek istiyorlar. Bu faiz indirimleriyle ilgili çok iyimser bir algı geliştiriyorlar. Tam böyle bir iyimser olma çabası var aslında piyasalarda, öyle söyleyeyim. Şimdi hem böyle bir çaba var, hem ortada bir enflasyon var, değil mi? Onun da altını çizelim. Bunlar çünkü net getiriler değil. Ben izleyicilerimizi o yüzden yanıltmak istemiyorum. Enflasyonun karşısında borsadaki tüm elbette rakamlar yukarıya çıktığı için endekste de böyle bir ilerlemenin olduğunu izliyoruz. Zira Arjantin'de de öyle. Buyurun. Tabii bir de tabii şunu unutmamak gerekiyor. Yani hane halkında, bireysel yatırımcılarda işte gayrimenkul yatırımları bütün dünyada hep caziptir. Bu pandemiyle beraber ve artan enflasyonla beraber bütün dünyada gayrimenkul fiyatları da ciddi şekilde arttı ve gayrimenkulle artık yatırım aracı olarak ulaşım, yani hane halkının ulaşması zorlaştı. O yüzden borsa yatırımları şu anda belki bireysel yatırımcı açısından özellikle daha küçük yatırımlarını değerlendirmek açısından çok cazip. Böyle de bir şu anda trend olduğuna inanıyorum. Doğru, artık evler o kadar cep yakıyor ki, o kadar ulaşılmaz hale geldi ki eskiden biz arabayı ya da evi bir yatırım olarak görürdük, çoluğumuza çocuğumuza belki bırakalım diye, ama şu anda onu bile almak mümkün olmadığı için artık yatırımcı da parasını enflasyona karşı korumak amacıyla borsaya daha fazla yöneliyor. Ama elbette ki bu, şu anda biz yerli yatırımcıdan bahsediyoruz. Bir de yabancı yatırımcıyı merak ediyorum. Yabancı girişi nasıl Türkiye'ye? Bu yükseliş trendi artar mı? Daha da ivmelenir mi? Siz Fed'deki olası faiz düşüşünden bahsettiniz. Bunun da elbette etkileri olacak ülkemize. Sizi dinleyelim. Yabancı yatırımcı gelir mi? Borsadaki trend devam eder mi? Yabancı yatırımcılarla ilgili yani yabancı yatırım danışmanlık şirketlerinin çok olumlu raporları var. Yabancı girişi de aslında yılbaşından bu yana başladı. Yaklaşık 500 milyon dolarlık hisse senedi piyasasına 300 milyon dolar civarında da tahvile yabancı yatırımcı girişi oldu. Tabii gelişmekte olan ülkeler Fed'in ve ECB'nin faiz indirimiyle beraber ciddi yabancı yatırımcı ve sıcak para girişine tanıklık edeceklerdir. Türkiye'de bu anlamda bu yabancı girişinden faydalanacak ülkelerden bir tanesi. Yani olumlu ayrışıyor diyebiliriz. Son dönemde gelen raporlar da gayet olumlu. Bu son haftada zaten yine çeşitli raporlara göre yaklaşık 21 milyar dolarlık gelişmekte olan piyasalara yabancı yatırımlar oldu. Türkiye'nin tabii bu son hafta bu tutardan ne kadar pay aldığını henüz bilmiyoruz, açıklanmadı, ama yılbaşından bu yana özellikle borsaya 500 milyon dolar civarında bir yabancı girişi mevcut. Evet, faizlerin düşmesiyle devam eder. Türkiye'de seçim sonrası, seçim tabii her ne kadar yerel seçimde olsa ufak bir belirsizlik yaratıyor. Seçim sonrasındaki yine takvime paralel olarak artarak da devam edebilir. Yani Türkiye 2024 yılı içinde özellikle işte 3. çeyrekten itibaren oluşacak tabloya göre daha artan miktarlarda yabancı yatırımcıyı çekebilir. Yani seçimden sonra da yabancı girişleri hızlanabilir, artabilir, bu şekilde devam edebilir. Peki önümüzdeki bu süreçte bir seçim süreci de var elbette. Enflasyon
Siz enflasyondaki duruşu nasıl görüyorsunuz önümüzdeki? Çünkü enflasyon da oldukça önemli. Yabancı yatırımcı ne yapıyor? Türkiye'ye girerken, borsaya girerken cebindeki dolarını önce bir Türk lirasına çeviriyor. Kurların burada önemini anlıyoruz. Daha sonra o TL'sine burada bir getiri sağlıyor. Borsa endeksindeki o getiri kadar. Ancak hem TL bazındaki enflasyondan dolayı bir kaybı uğruyor. O bir kayıp olarak yansıyor hanesine. Hem de parasını tekrar dövize çevirirken o dolardaki yükselişten dolayı da yine orada bir, yani dolar bazında da bakmak lazım endekse, enflasyonu da göz önüne almak lazım. Bu iki etkeni de içine katarak baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz borsayı, enflasyonu da göz önünde bulundurarak? Enflasyonla ilgili Merkez Bankası'nın çabaları devam ediyor. Yeni Merkez Bankası Başkanımızın da zaten geçen işte hafta sonunda yaptığı toplantıda, yani hafta sonuna doğru yaptığı toplantıda bu vurguları devam etti. Tabii burada beklenti işte Mayıs ayından sonra özellikle enflasyonun düşüş trendine gireceği ve 2024'ün sonuna kadar işte belli bir mesafe kat edileceği de toplantıdan çıkan özet. Şimdi tabii şöyle bir gerçeğimiz var. Yani borsada hisse senetleri enflasyonun çok üstünde kazanç da sağlayabiliyor. Yani hangi hisseye Sektöre göre de değişir. Evet. Tabii hangi sektöre yatırım yaptığınızda paralel olarak enflasyonun çok üstünde yatırımlar elde edebiliyorsunuz. O yüzden tabii zaten borsa veya hisse senetleri yatırımcı açısından son derece cazip yatırımlar. Bu arada tabii enflasyonla mücadelede işte kurlardaki artışın da belli bir seviyede tutulacağını biliyoruz. O nedenle yabancı yatırımcılar için de hisse ve sektör seçerek borsaya girişlerin cazip olabileceğine inanıyorum. Bir de tabii şuna bakmak lazım. Yılın ikinci yarısında parasal bir sıkılaştırma gelebilir mi? Böyle bir süreci de sonuçta konuşuyoruz. Bu parasal sıkılaştırma gelirse enflasyondaki yavaşlama ihtimaliyle birlikte devamındaki borsa üzerinde bir baskı olabilir mi? Yine bazı sektörlerin karlılıklarını, hatta genelini etkileyebilir mi? Yani şu ana kadarki işte hükümet politikalarından anladığımız Türkiye ekonomisinin yavaş büyümesi istenen bir durum değil. Yani Türkiye ekonomisinin belli bir seviyenin üstünde büyümesi hükümetin öncelikli hedefi. O yüzden bu parasal sıkılaştırmanın da kontrollü kalacağını, yani ekonomiyi çok hızlı bir yavaşlamaya veya durgunluğa sevk etmeyeceğini düşünüyor, algılıyor piyasalar. Yani görünen o, çünkü yatırımlardan ve bu arada Cuma günü işte borsadaki yükselişte işlem hacmi de bu borsadaki yükselişi destekledi. Yani endeks yükselirken işlem hacmi de çok arttı. Görünen o ki yani şu anki BIST yatırımcıları, Borsa İstanbul yatırımcıları yılın ikinci yarısından sonra gelecek sıkılaşmada da çok ciddi bir ekonomik yavaşlama ve daralma beklemiyorlar. Yani Türkiye ekonomisinin 2024 genelinde de yaklaşık %4'lerde, %5'lerde en az büyüyeceğiyle ilgili bir beklenti taşıyorlar ki işlem hacmi de bu endeksteki yukarı hareketi destekliyor. Yani hacimli bir yükseliş trendi söz konusu. Hacimli bir yükseliş trendi söz konusu. Benim şahsi kanaatim de, yani piyasalardan öte benim şahsi kanaatim de parasal sıkılaştırmanın ekonomik büyümeyi çok zedelemeyecek şekilde götürüleceği, enflasyonla mücadelenin daha belki zamana yayılan kontrollü bir şekilde devam edeceğidir. Bu da tabii bu bağlamda borsayı elbette kısmen olumsuz etkileyecektir ama borsa üzerinde çok aşırı bir, ne diyeyim, yıkıcı ya da işte olumsuz etkiye sebep olacağına inanmıyorum. Şahsi görüşümdür tabii bu arada.